Merhabalar, Tadımız Tuzumuz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık, harika bir poğaça tarifim var. İki çeşit yapacağız. Bu hamur ile dilediğiniz şekilde, dilediğiniz iç harcı ile yapabilirsiniz. İnanın sonuçtan çok memnun kalacaksınız. Mutlaka deneyin diyorum ve buyurun yapım aşamasına geçelim. Bunun için öncelikle yoğurma kabımızın içerisine yarım paket yaş maya ekliyoruz. Veya bir yemek kaşığı kadar instant maya ekleseniz de olur. Kuru mayayı pek sevmiyorum güzel mayalanmadığı için. 2 su bardağı ılık süt ekledim. Mutlaka ılık olsun. 2 yemek kaşığı şeker ekledim ve şeker eriyene kadar ve maya çözülene kadar karıştırıyorum. 1 çay bardağından 2 parmak eksik zeytinyağı veya ayçiçek yağı, 1 adet yumurtanın beyazı ve yavaş yavaş un ekleyerek hamurumu yoğuracağım. Yaklaşık 600-650 gram kadar un kullandım. Unun miktarı unun kalitesine göre değişebilir. En az 1 su bardağı kadar. Lütfen kontrollü bir şekilde ekleyiniz. Hamur hafif toplandıktan sonra tuz ilavesi yapacağım. Daha hızlı bir şekilde mayalanma olması için. Yavaş yavaş kontrollü bir şekilde un ekleyelim. Bu arada 70 gram kadar oda ısısına gelmiş tereyağı ve 1 tatlı kaşığı tuzu hamur toparlandıktan sonra ilave ediyoruz ve yağ ile beraber tuzu hamura yediriyoruz. Hamur şu an toparlandı ama hafif böyle ele yapışan bir vaziyetteydi. Çok fazla un eklemiyoruz. Zaten tereyağı ile hamuru şöyle güzelce bir yoğurduktan sonra böyle pamuk gibi yumuşacık bir hamur oluyor ama asla ele yapışmıyor. O ilk zamandaki hamur formundan farklı oluyor. Böyle 70 gram ne kadar derseniz böyle tepeli bir yemek kaşığı kadar düşünebilirsiniz. Yumuşacık olsun, oda ısısında yumuşasın. Hamura bu şekilde çok kolay bir şekilde yedirebiliyorsunuz. Hamurun, poğaçanın lezzeti, dokusu çok farklı oluyor bu şekilde yaptığınızda. Hamurumu güzelce yoğurdum. Şimdi üzerine önce bir streç film ile ardından da bir örtüyle örtüp 45 dakika kadar mayalanmaya bırakacağım. Instant maya ile kuru maya arasındaki fark nedir diye sorular gelebiliyor bazen. Instant maya hızlı maya arkadaşlar. Kuru maya daha yavaş maya. Her zaman daha güzel sonuç elde edersiniz. Yaş maya kullanırsanız ondan sonra da instant maya iyidir. Mayalanmaya bıraktım. Ve hamurum 45 dakikadan sonra çok güzel bir şekilde mayalanmış. Oda ısısına göre farklılık gösterebilir. Eğer soğuk bir ortamdaysa mayalanması 1 saati bulabilir. Hamurun havasını alıyorum ve bezeler kopartıp istediğim gibi şekiller veriyorum. Bu hamuru dilediğiniz gibi, dilediğiniz şekilde şekiller verebilirsiniz. Koparmış olduğum bezeyi elimle açabildiğim kadar açıyorum. Peynirli iç harç hazırladım. Lor peynir ve beyaz peynir karışımı. Bu şekilde ucuna koyup kapattıktan sonra hamur keseceği ile kesiyorum ve uçlarını birleştirip yuvarlak yapıyorum. Hamur keseceği aparatı olmasına gerek yok. Bıçak ile çizikler atarak da şekiller verebilirsiniz. İlk tepsiyi bu şekilde yapacağım. İkinci tepsiyi de son zamanlarda ünlenen pasta kalıbında yuvarlak şekilde yapacağım. Yani bir bütün şeklinde, simit şeklinde olacak. Yün yumağı poğaça deniyor, ekmeği deniyor. E, Bunu yaparken bezenizi biraz daha büyük tutun. Bir portakal büyüklüğünde olsun. Ve yine aynı şekilde elimizle açıyoruz. Ben 23 santimlik kelepçeli kalıp kullanacağım bunu yaparken.
Bu şekilde sarıyorum. Direkt bu şekilde hiçbir işlem yapmadan tepsiye bu şekilde de dizip bu şekilde de pişirebilirsiniz. Ama sofrada daha şık ve daha güzel durması için ben de bunu denemek istedim. İsterseniz yağlı kağıt serin, isterseniz bu şekilde her tarafını yağlayın. Hepsini bu şekilde yaptım. Kalıba dizdim. Üzerine streç film örtüyorum. Ve bir 40 dakika kadar bunu mayalanmaya bırakacağım. Bu mayalanırken ben diğer poğaçaların işlemine devam edip pişireceğim. İlk tepsi çıktığında ikinci tepsi olarak bunu fırına süreceğim. Bu şekilde ilk başta gösterdiğim poğaça şekillerini verip tepsiye dizdim. Fırınımı alt üst ayarda 180 derecede önceden 10 dakika kadar ısıttım. Isınmış olan fırına sürüyorum. Güzelce nar gibi kızarana kadar pişmeye bırakıyorum. Poğaçalarım pişti. Bu sırada kalıba koymuş olduğum poğaçalar da çok güzel bir şekilde kabardılar görmüş olduğunuz gibi. Üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. Bir adet yumurta sarısı olduğu için azalmıştı ilk tepsi sürdükten sonra. Bu yüzden hem daha güzel kızarması için hem de yumurta sarısını çoğaltmak için bir çay kaşığı kadar pekmez ilavesi ettim ve güzelce etrafına sürüyorum. Fırına gönderiyorum. Çok güzel kızarmışlar. Şekilleri de hala çok güzel bir şekilde duruyor. Ilıdıktan sonra kalıptan çıkartıyorum. Pamuk gibi yumuşacık. O vermiş olduğumuz şekiller de üzerinde görmüş olduğunuz gibi çok güzel duruyor. Bozmadan size dokusunu, o yumuşaklığını göstermek istiyorum. Beğenileriniz ve yorumlarınız benim için çok kıymetli. Lütfen beğene basmayı unutmayın. Görmüş olduğunuz gibi pamuk gibi harika bir dokusu var. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.